Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boncuktan Z harfi yapımını anlatacağım. Yapımında kullanılan malzemeleri sayalım. Harfimi 6 milimlik incilerle yapacağım. Video sonrasında harfimizin boyutları ile ilgili bilgiler veriyorum. O bilgiler ışığında sizler de boncuk boyutunuzu kendiniz belirleyebilirsiniz. Dikiş iğnesinden destek alacağız. Esneme yapmayan 0.35 numara misina kullanacağız. Misinamızı kesmek için de makas kullanacağız. Bir de harfinizi anahtarlık, çanta aksesuarı, takı ne için yapacaksanız onun da aparatını mutlaka yanınızda bulundurun. Yapımına geçmeden önce videomu beğenerek abone olarak bana destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Kanalıma henüz abone olmayanlar da videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirse çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Harfimizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak misinamın arka tarafına 4 adet boncuk taktım. Bir tarafında iğne takılı misinamın, bir tarafında boncuk takılı. Burada boncuklarımı bağlayarak işe başlıyorum. Birkaç kez bağladıktan sonra kısa olan misinayı diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Kısa olan misinayla işim bitti. Burada misinamı bir boncuk ileri alıyorum. Harfimde ilk sıramı yapmış oldum. İkinci sıra için boncuk takıyorum. 3 adet boncuk taktım. Bu boncuklarımı misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp sabitleyeceğim. Bakın burada misinam ön tarafta. Ben arka tarafından dolanıp alıyorum. Buna dikkat edelim lütfen. Sabitledikten sonra taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Böylelikle ikinci sıramı da yapmış oluyorum. Üçüncü sıra için tekrar 3 adet boncuk takalım. 3 adet boncuğumu taktım. Bu boncuklarımı yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp sabitliyorum. Ve 3 boncuğun ikisinden misinamı yukarı çıkarıyorum. Üçüncü sıram da hazır. Yine dördüncü sıra için aynı işlemi yapacağım. 3 adet boncuğum hazır. Misinamın bulunduğu boncuğun şöyle arka tarafından dolanıyorum. Boncukları sabitledikten sonra taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Sıkılaştırdım. Dördüncü sıramı da yapmış oldum. Tekrar 3 adet boncuk taktım. Yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıyorum. Boncuk sabitlemelerimiz bu şekilde olacak. Boncuklarımı sabitledim. Şöyle sıralarımızı sayacak olursak eğer 1, 2, 3, 4, 5. Buradan sıra sayınızı tespit edebilirsiniz. 5. sıramızda 2 boncuk yukarı çıkmıyoruz. Sadece 1 boncuk yukarı çıkacağız. Bakın taktığımız 3 boncuğun sadece bir tanesinden misinamı geçiriyorum. Misinamı bu tarafa aldım. Bu aşamadan sonra artık harfimizin baş kısmını yaptık. Gövde kısmından devam edeceğiz. Bunun için de misinama 2 adet boncuk takıyorum. Çünkü yönümü biraz değiştirmem gerekiyor. 2 adet boncuğumuz hazır. Yine misinanın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıyoruz. Boncuk sabitlemelerimiz bu şekildeydi biliyorsunuz. 2 boncuğumu sabitledim. Gövde kısmında bu tarafa doğru devam edeceğim için 2 boncuğun ikisinden de misinamı geçirip yönümü bu tarafa alıyorum. İkisini de alalım. Yönümü iyice bu tarafa aldım dikkat ederseniz boncuklar tarafına. Bu aşamadan sonra tekrar 3 boncukla devam ediyorum ta ki şöyle aşağıya inene kadar. 3 boncuğum hazır. Hemen sabitlemesini yapalım. Misinam nerede baktım bu boncukta. Arka tarafından dolanıyorum. Şöyle sıkılaştırarak ilerleyeceğiz. Taktığımız 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkalım. Diğer sıra için hazır hale gelelim.
Sıkılaştırarak ilerlemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yine 3 boncuk takıp geliyorum. Boncuklarımız hazır. Misinam hangi boncukta buldum. Hemen arka tarafından dolanıp boncuklarımı sabitliyorum. İki boncuk yukarı çıkıyorum. Üç boncuk daha taktım. Üç boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Yine 3 boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Misinamın bulunduğu boncuğu buldum. Arka tarafından dolanıyorum. Boncuklarımı sabitliyorum. İkisinden yukarı çıkıyorum. Sıkılaştırdım ve tekrar misinama 2 boncuk taktım. Yine bir dönüş yapacağım. Yönümü çevireceğim. Misinanın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıyorum. 2 boncuğumu sabitleyip diğer tarafa doğru misinamı alacağım. Bunun için de 2 boncuğun ikisinden de geçiş yapıyorum. İkisini de aldım. Harfimin diğer kısmı için yönümü çevirdim. Tekrar 3 boncukla devam ediyorum. Sadece şu dönüşlerde 2 boncuk takıyoruz. Geri kalanlar hep 3 boncuk. 3 boncuğumuzu takıp gelelim. Boncuklarım hazır. Misinamın bulunduğu boncuktan dolanıyorum. Burada 2 boncuk üst tarafa çıkmayacağım. Yine sadece bir boncuktan yukarı çıkıp misinamı hazır hale getireceğim diğer sıra için. Bakın sadece bir boncuk. Buna dikkat edelim lütfen. Pozisyonumuz bu. Buradan itibaren devam ediyorum. Yine 3 boncuk takalım. 3 boncuğumuz hazır. Misinamızın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıyoruz. Ve taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Üç boncuğum hazır. Taktığımız 3 boncuğun ikisinden çıkış yapıyorum. Devam ediyorum. Boncuklarım hazır. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolandım. Taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Ve harfimde son sıramı yapmak için 3 boncuk daha takıyorum. Boncuklarım hazır. Son sıramı yapıyorum. Yine misinanın bulunduğu boncuktan dolandım. Bu kez 2 boncuk yukarı çıkmama gerek yok. Son sıramı da böylelikle yapmış oldum. Yine buradan sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra burada. 1, 2, 3, 4, 5 sıra yukarıda dikkat ettiyseniz. Bu orta kısmını da zaten anlattım nasıl olduğunu. Şimdi burada 2 boncuk yukarı çıkmadan biraz geriye gidip misinamı bağlayacağım. Şöyle yakındaki boncuklardan geriye gidiyorum. Sıkılaştırıyorum. Bu arada bağlama işlemi yapacağım şu arada. Bakın şurada. Bunu yakından göstermek istiyorum. Şöyle biraz yakınlaşalım. Burada arada zaten misina var. Misinanın bulunduğu aradan iğnemi geçiriyorum. Bir miktar çekiyorum. Bakın hepsini çekmedim. Çünkü buradan şöyle iğnemi geçireceğim aradan. Ve çekiyorum. Burada bir düğüm yapıyorum. Dikiş düğümü yapar gibi arkadaşlar. Tekrar girelim aradan. Burada gördüğünüz gibi misina var. Burada aradan girdim. Hepsini çekmedim. Çünkü buradan iğnemi geçiriyorum. Ve düğüm yapmış oluyorum. Şöyle çektiğimde burada düğüm atmış oluyorum. Bir tane daha gösterelim. Aradan girdim. Hepsini çekmedim. Kalan yerden iğnemi geçiriyorum. Çekiyorum. Burada düğümümü atmış oluyorum. Misinanızı kesmeden önce bu şekilde düğüm atıyoruz. Birkaç boncuk yine yakınlardan geçip misinamızı o şekilde keseceğiz. Misinamı komşu boncuklardan geçirdim. Burada kesiyorum.
Harfimizin bir şablonu hazır. Aynısından bir tane daha yapacağız. Harflerimizi 3 boyutlu yapıyoruz biliyorsunuz. Bunları daha sonrasında üst üste koyup birleştireceğiz içeriden ve dışarıdan. Şimdi videoyu geri alıp aynısından bir tane daha yapalım. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Şablonlarımızı birleştirmek için hazırız. Bunun için bir şablonun üst boncuklarını kullanacağım. Hemen ilk boncuğundan girişimi yapacağım. Misinamı geçirdim. Aynı misinaya bir tane boncuk takıyorum. Boncuğum hazır. Yine aynı misinayı diğer şablonun yine aynı boncuğundan, ilk boncuğundan misinamı geçiriyorum. Dikkat ettiyseniz bu şablonda olan boncukların aynısı diğer şablonda da var. Aynı yerde aynı boncuklar var. Şöyle üst üste koyuyorum. Misinamın uçlarına eşitliyorum. Bakın birleştirme yapmaya başlamış olduk. Burada birleştirmenin mantığı şu arkadaşlar. Burada bize bakan boncukların olduğu aralara birer tane boncuk takarak şablonlarımızı birleştirmek. Şimdi herhangi bir tarafa bir boncuk daha takalım. Bir boncuğum hazır. Yine boncuğumun tarafındaki misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Ters çevirdim. Bakın şöyle göstereyim size. Aynı taraftaki misina. Çok fazla çekmiyorum boncuğumdan çıkmasın diye. Burada kalan baloncuktan diğer taraftaki misinayı, bakın bu da karşı taraftaki misina. Bu boncuğu sağ ya da sol misinanıza takabilirsiniz, fark etmez. Geri kalan misinayı da, diğer taraftaki misinayı da bu baloncuktan geçiriyorum. İçinden geçirdim. Şöyle karşılıklı çekiyorum arkadaşlar. Karşılıklı çekerken baloncuk giderek küçülüyor dikkat ettiyseniz. Ve burada bir düğüm oluşturuyor bu baloncuk. Giderek küçülüp düğüm oluşturuyor. Bu oluşturduğu düğümü boncuğumun arasına çekiyorum. Şöyle elimle yardımcı olup çektim. Ve hatta şöyle açayım size. Harfimi birleştirmeye devam etmiş oldum. Düğümleme dediğimiz yöntemle harflerimizi birleştireceğiz. Bütün harf videolarımda mutlaka birleştirmelerde bu yöntemi anlatıyorum. Diğer harf videolarımdan da bu yönteme göz atabilirsiniz. Şimdi birleştirmeye devam ediyorum. Harfimi açtım dikkat ettiyseniz. Biraz açık olarak size mantığını anlatayım. Kapalı da birkaç göstereyim. Geri kalanını kamera arkası yapalım. Şimdi mantık şu. Birer boncuk sağdan ve soldan ön tarafa alıyorum misinalarımı. Artık birer boncuk ön taraftayım. Burada herhangi bir misinaya bir tane boncuk takıp birleştirmemi yapıyorum. Bir boncuğum hazır. Dediğim gibi düğümleme yöntemiyle yapacağımız için aynı misinayı ters çevirip boncuğumdan geri geçiriyorum. Hepsini çekmeyip burada bir baloncuk oluşturuyorum. Oluşturduğum baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum içinden. Geçirdim. Karşılıklı çekiyorum. Ve oluşan düğümü boncuğumun arasına elimle yardımcı olup alıyorum. Birleştirmelerimiz bu şekilde. Birer boncuk yine ön tarafa geleceğim. Araya bir boncuk takacağım. Birer boncuk ön tarafa gelip araya bir boncuk takıyorum. Bu şekilde de birleştirme yapmış oluyorum. Tekrar birer boncuk ön tarafa gelelim. Ve bu araya bir tane boncukla birleştirmemizi yapalım. Boncuğum hazır. Hemen aynı taraftaki misinayı boncuktan geri geçirelim. Hepsini çekmiyorum. Baloncuğumu oluşturdum. Bu baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum. Çekiyorum. Oluşan düğümü boncuğumun arasına alıyorum. Düğümleme dediğimiz yöntem bu arkadaşlar. Tekrar birer boncuk ön tarafa geliyorum. Bir sağ taraftan geldim. Bir de sol taraftan alıyorum. Artık birer boncuk ön taraftayım. Araya bir tane boncuk takıp birleştirmemi yapıyorum. Dediğim gibi boncuğunuzu herhangi bir tarafa takabilirsiniz. Aynı taraftaki misinayı boncuktan geri geçirdim. Baloncuk oluşturdum. Oluşan baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum içinden. Karşılıklı çekiyorum. Oluşan düğümü elimle yardımcı olup boncuğun arasına alıyorum. Ve devam ediyorum. Yine birer boncuk ön tarafa geliyorum.
Boncuk takmak için hazırım. Boncuğum da hazır. Misinamı geri geçirdim. Hepsini çekmedim. Baloncuğum hazır. Diğer misinayı baloncuktan geçirelim. İçinden geçirdim. Çekiyorum. Birleştirmemi yapıyorum. Artık bu aşamadan sonra harfimiz açık olarak birleştirmeye müsaade etmediği için ne yapıyorum? Şöyle ikiye katlıyorum. Bakın bu baştan birleştirmemizi yapmış olduk. İkiye katladım. Buradan itibaren kapalı bir şekilde devam edeceğim. Kapalı devam ederken de sistem yine değişmiyor. Şöyle göstereyim size. Bakın denk gelen boncukları görüyorsunuz. Birer boncuk ön tarafa gelip arada bize bakan boncukların olduğu yere bir tane boncuk takıp birleştirmemizi yapıyoruz. Bu harfimizin her yerinde bu şekilde olacak. Bakın denk gelen boncukları görüyorsunuz. Bunların arasına hiç boncuk atlamadan bütün denk gelen boncukların arasına boncuk takacağız. Şimdi biraz da kapalı olarak göstereyim size. Yine sistem aynı dediğim gibi birer boncuk ön tarafa geliyorum. Ön taraftayım. Buraya bir tane boncuk takıyorum. Boncuğumu taktım. Yine denk gelen boncukları gördüm. Birer boncuk ön tarafa alıyorum misinalarımı. Herkesi kendi tarafından alıyorum. Sağ taraftakini sağ boncuğuma, sol taraftaki misinayı da sol boncuğuma alıyorum. Birer boncuk ön taraftayım. Araya bir tane boncuk takıp birleştirmemi yapıyorum. Yani demek istediğim kapalıyken de sistem aynı arkadaşlar. Şimdi şu sırt kısımdayız. Buradan itibaren dediğim gibi birer boncuk ön tarafa gelip aralara da birer tane boncuk takıp başladığımız yere kadar gelelim. Ben de kamera arkası olarak yapayım. Burada kapanışı beraber yapalım. Harfimi her yerden birleştirdim. Şurada başlamıştık biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın hiç boncuk atlamadan her yerinden birleştirdim. Burası da iç taraf. Şöyle son boncuklarıma geçişimi yaptım. Burayı bir boncukla kapatacağım. Yine düğümleme yöntemiyle kapanışımı yapıyorum. Ve misinamı şöyle 3 boncuğun üçünden de geçirip diğer misinanın yanına alacağım. Bu taraftaki misinayı bu tarafa da alabilirsiniz. Fark etmez. Burada amaç bir tanesini diğeriyle buluşturmak. 3 boncuğun üçünü de alıyorum. Hem de amacım diğer boncuklarla arada bağlantı kurmak. 2 misinayı da bir araya getirdim. Burada direkt bağlıyorum. Birkaç kez bağladıktan sonra misinalarımı diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Hangi boncuklardan geçirdiğinizin bir önemi yok. İstediğiniz boncuktan geçirebilirsiniz. Diğer misinayı da geçiriyorum. Birkaç boncuktan geçirdikten sonra kesiyorum. Ve harfim hazır. Birleştirme yaparken düğümleme yöntemini kullanıyorum ki harfimiz daha sıkı, daha sağlam dursun diye. Boyutlarına da bakalım. 6 santim boyu var. 4,5 santim eni var. Sizler de bu bilgileri referans alıp boncuk boyutunuzu belirleyebilirsiniz. Küçük boyutta istiyorsanız daha küçük boyutta boncukla, büyük boyutta bir harf elde etmek istiyorsanız da daha büyük boyutlarda boncuklarla harfinizi yapabilirsiniz. Bizler 6 milimlik boncuklar kullandık biliyorsunuz. Yapımında 126 adet boncuk kullandık. Sizler yine de elinizde birkaç adet fazla boncuk bulundurun. İsteyen takipçime çok teşekkür ediyorum. Sizler de beğendiyseniz videomu beğenip aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Katıl butonundan da atölyeme desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.